Herkese merhaba, ben Enes. Bu videoda sizlere Dolores Umbridge'den bahsedeceğim. Dolores Jane Umbridge, Sihir Bakanlığı için çalışan bürokrat bir cadıdır. 1995 yılında bakanlığın emri ile karanlık sanatlara karşı savunma profesörlüğüne, daha sonra ise Hogwarts baş müfettişliğine ve müdürlüğüne getirildi. Oldukça fazla olan gücünü öğrencileri despot bir şekilde yönetmekte kullandı. Onun zamanında Hogwarts, öğrencilerine karşı acımasız cezalar veren bir kurum olarak görüldü. Her şeye karışması nedeniyle birçok öğrenci ve öğretmen ondan nefret ediyordu. Görevden alındıktan sonra Dolores, Muggle Doğumlular Kayıt Komisyonu'nu yönetti ve birçok masum insanın sadistçe bir biçimde öldürülmesine neden oldu. İkinci Büyücülük Savaşı'ndan sonra Muggle doğumlulara karşı işlediği suçlar nedeniyle Azkaban'a gönderildi. Dolores bir büyücü olan Orford Umbridge ve bir Muggle olan Alan Cracknell'ın ilk çocuğu olarak doğdu. Kardeşinin bir kofte olmasına rağmen kendisi bir cadıydı. Babasının da etkisiyle Muggle olan annesini ve kardeşini aşağılık olarak gördü ve onları reddetti. Daha sonra da annesi ve kardeşinden haber alamadı. Ollivander'lardan asasını aldı ve Hogwarts'a başladı. Horace Slughorn'un liderliğini yaptığı Slytherin'e seçildi. Hogwarts'taki öğrenimini bitirdiğinde Sihir Bakanlığı'ndaki önemli kademeler arasında hızlıca yükseldi. 17 yaşında başladığı kariyeri sevimli görünüşünün altındaki tiranlığı ile birleştiğinde 30 yaşına geldiğinde bulunduğu departmanın başkanı olabilmeyi başarmıştı. Daha alt kademelerde çalışan babasından utanan Dolores daha profesyonel bir kariyer arıyordu. Bunun tek bir nedeni vardı: güce olan açlığını bastırmak. Üzerinde kurduğu baskı ile babasının emekli olmasını sağladı. Böylece ailesi hakkında yalan söyledi ve melez değil safkan olduğunu söyledi. Bu sayede Sihir Bakanı'nın sekreteri oldu ve Büyüce Şura'da bir yer edindi. Babası hakkında sorulan sorulara güler ve onunla bir bağı olmadığını söylerdi. Ancak bu soruları soranların başına oldukça kötü şeyler gelirdi. Bu yüzden insanlar onunla iyi geçinmek adına ona pek soru sormazlardı. İnsan melezlerine olan nefreti onu anti kurt adam yasası hazırlamaya yöneltmiş, kurt adamların iş bulamamasına neden olmuştu. Deniz halkı hakkında da bir yasa hazırlasa da bu çok absürt olduğu için kabul edilmedi. 1995'te gücünü Harry'i ortadan kaldırmak için kullansa da Albus Dumbledore'un çabaları sayesinde kurduğu komplo işe yaramadı. Her ne kadar bu söylemlerini ilk başta reddetse de daha sonraları bunu Harry'i Voldemort'un dönüşü hakkında konuşmamasını sağlamak için yaptığını iddia etti. 1995 yılında Albus Dumbledore konuma uygun bir aday bulamadığı için Sihir Bakanlığı tarafından ordu kurduğu düşünülen Dumbledore'u gözetlemek adına Hogwarts'a atandı. Dumbledore'un okul yılı açılışı konuşmasını kabaca böldü. Herkes onun söylediklerinden rahatsız olmuştu. Hermione ise bunu bakanlığın okula müdahalesi olarak nitelendirmişti. Dersi için sadece bir kitap kullanan Dolores pratik yaptırmıyor, sadece teorik olarak derslerini işliyordu. Bakanlık böylece Dumbledore'un asla gerçek büyücülerden oluşan bir ordu kuramayacağını düşünüyordu. Birçok öğrenci kitabın gereksizliğinden ve gerçek hayatta kullanamayacakları bilgileri öğrendiklerinden bahsetmeye başlamıştı. Bu öğrenciler Dolores tarafından susturuldu ve cezalandırıldı. Hogwarts'ta kısa bir süre çalıştıktan ve bakan ile konuştuktan sonra Dolores ilk Hogwarts yüksek müfettişi oldu ve kendisine oldukça geniş yetkiler verildi. Bu yetkiler arasında öğretmenleri kovma, ceza verme, yasak koyma gibi yetkiler de vardı. Umbridge, Dumbledore'a yakın görünen öğretmenlere karşı daha soğuk davranıyor ve öğretmenliklerini beğenmediklerini kovuyordu. Bunun üzerine öğrenciler Harry ve Hermione önderliğinde bir karanlık sanatlara karşı savunma grubu oluşturdular. Bunu öğrenen Dolores bütün öğrenci gruplarını kaldırdı ve tekrar izin alınması zorunluluğunu getirdi. 2 kişiden fazla dolaşmak bile yasaklanmıştı. Böylece Dumbledore'un ordusu illegal bir oluşum oldu. Harry dırdırcıya Voldemort'un dönüşü hakkında bir demeç verdiğinde bunu yasaklattı ve ceza olarak Harry'nin bütün Hogsmeade gezilerini iptal etti. Ancak bunu yaparak bütün okulun gizliden gizliye röportajı okumasını sağladı. Bütün bu olayları yasaklasa da öğrenciler bu yasakları atlatmanın yollarını buldular. Daha sonra Sybil Trelawney'i kovdu. Yine de Albus Dumbledore hala müdür olarak istediği kişiyi Hogwarts'ta tutma yetkisine sahipti. Bunun üzerine Dumbledore tam da Dolores'in korktuğu üzere at adam Frenzy'yi işe aldı. Bakanlık sadece müdür birisini bulamazsa birini atayabilirdi. Bu yüzden Dolores itiraz etmedi. Dolores Frenzy'yi ve bütün at adamları aşağılık melezler olarak değerlendirdi ki bu başına çok işler açacaktı. Marietta Edgecombe, Dumbledore'un ordusunu ele verdikten sonra Dolores onları ihtiyaç odasında yakaladı.
Dolores, Harry'i bakanlığa karşı komplo kurmaktan dolayı okuldan atmak istese de Dumbledore grubun ismini gösterdi ve onları oraya kendisinin çağırdığını, bu gece ilk toplantının yapılacağını söyledi. Kingsley Shacklebolt'un da yardımı ile Dumbledore, Harry ve diğerlerini aklayıp kaçtı. O gün yürürlüğe giren bir kanun ile Dolores Hogwarts müdürlüğüne getirildi. Ancak Dolores her gün hayatını cehenneme çevirmeye çalışan farklı şakalar ile karşılaşıyordu. Fred ve George ise bu şakaları örgütleyen kişilerdi. Okuldan ayrıldıklarında hiçbir öğrenciyi sevmeyen Peeves bile onları selamlamıştı. Daha sonra kendisine karşı şakalar yapan Peeves'in okuldan atılması için Sihir Bakanı'ndan izin alsa da böyle bir şey imkansızdı. Karanlık Sanatlara Karşı Savunma Profesörü'nün odası müdür odası olarak kullanılmaya başlanmıştı. Çünkü oda onun gerçek bir müdür olmadığını biliyordu ve ne yaparsa yapsın açılmamıştı. Öğretmenler ondan tiksiniyor, görevlerini aksatıyorlardı. En basit işlerde bile onu çağırıyor, böyle şeyleri düzeltmek için yetkilerinin olmadığını söylüyorlardı. Profesörler ona karşı direnenlere hane puanları veriyordu. Peeves'in yaptıklarından bezmiş olan Minerva McGonagall bile Dolores konusunda onu destekliyor, üzerine nasıl avize düşürebileceği konusunda tavsiyeler veriyordu. Daha sonra yarı dev olduğu için Hagrid'i kovdu ve bu sırada Minerva McGonagall'ı ağır bir biçimde yaraladı. Harry Sirius'a ulaşamasın diye yollanan bütün postaları okudu ve Hedwig'e bile taşıdığı mektubu görebilmek için zarar verdi. Daha sonraları ise Harry'i diğer Dumbledore'un ordusu üyeleri ile birlikte odasındaki uçuş şebekesini kullanmaya çalışırken yakaladı. Harry ne yapacağını söylemeyince Snape'ten Veritaserum istedi ancak Snape ona yalan söyledi ve elinde hiç kalmadığını söyledi. Daha sonra psikopat yanını ortaya çıkararak Cruciatus lanetini uygulamak ile tehdit etse de Hermione onu kandırdı ve hazırladıkları gizli silahı görmesi için onu yasak ormana götürdü. Burada at adamlar ile karşılaşan Dolores onları hakaretler etti ve at adamlar onu yakaladı. Daha sonra Albus onu kurtardı ancak insanlardan nefret eden at adamlara karşı bunu nasıl başarabildiği bilinmiyor. Voldemort'un geri döndüğü herkes tarafından kabul edildiğinde Dumbledore görevine yeniden getirildi ve Dolores görevden alındı. Daha sonra Dumbledore'un cenazesine katıldı ancak Frenzy'yi gördüğü için hiç konuşmadı. 1997'de Voldemort Sihir Bakanlığı'nı ele geçirdiğinde Dolores Muggle Doğumlular Kayıt Komisyonu'na getirildi. İşini sadistçe bir zevk alarak yapıyor, masum insanları gerçek büyücülerden büyü çalmak nedeniyle Azkaban'a gönderiyordu. Alastor Moody'nin 7 Potter Savaşı'nda ölmesinin ardından onun büyülü gözünü ele geçirdi ve bütün bakanlığı izlemeye başladı. Aynı anda Mundungus Fletcher'dan Slytherin'in madalyonunu aldı. Ancak kolyenin bir hortkuluk olduğunu bilmiyordu ve üzerindeki S işareti hakkında yalan söyledi ve bunun geldiği aile olan Selwyn'i simgelediğini söyledi. Daha sonra üçlü kolyeyi ondan çalmayı başardı. Hermione kolyenin bir kopyasını onun üzerinde bıraktı ve böylece dikkat çekmemesini sağladı. Voldemort'un yenilmesinden sonra insanlığa karşı suçlardan dolayı ömür boyu Azkaban cezası aldı. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.